Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divopatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz çok güzel bir patik yapacağız. Ben patiğimde mor ve krem tonlarında 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim ise 3 numara. Hemen sizlere patiğimi de göstereceğim. İşte hanımlar, patiğimiz bu şekilde. Baştan sona 2 şiş ile yaptım ve patiğimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok hanımlar. Dikişsiz çok güzel, çok zarif bir patik oldu. Patiğimin her yerinde 2 şiş kullandım. Sadece şu yan bölümlerine gelince bu yan bölümlerinde şöyle 2 tane daha yardımcı kısa şiş kullandım. Dileyen şu şekilde bakın misinalı şiş de kullanabilir. Ben misinalı şişleri kullanmakta zorlandığım için misinalı şişlerimi kullanmadım. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu hanımlar. Örerken sizlere ölçüleri de vereceğim zaten mezura ile. Patiğimizi hanımlar burun kısmından başlıyoruz. Mor ipimiz ile 7 ilmek olarak patiğimizin burun kısmında haroşa örgü uygulaması yapacağız. Öncelikle 7 ilmeğimi atıyorum. Şu ikinci ilmeğim, üçüncü ilmeğim, 4, 5, 6 ve bir ilmek daha atıyorum şuraya. 7. 7 ilmeğimizi attım. Hemen ipimin ucunu şu kenarına bağlayacağım. Bir düğüm atacağım buraya. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Haroşa örgü öreceğiz demiştim. Ben haroşa örgüyü örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örerek elde ediyorum. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden aldım. Devamında gelen diğer ilmeklerimi düz yani haroşa olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi geri döndük hanımlar. Ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Eğer ki şu başlangıç ipimiz sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Artık artırmalara da başlayacağız ön yüzde. Artırma işlemini ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapacağız. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artıracağız. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın ikinci ilmeğimi örüyorum. Hemen ipimi parmağıma dolayıp buraya bir ilmek attım. İlk artırmamı yaptım. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Bakın son 2 ilmek kaldı sol tarafta. Hemen buraya da bir ilmek atıyorum. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Şişimizde böylece 2 ilmek artırdık. 9 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Artırma işlemini hanımlar arka yüzde yapmıyoruz. Sadece ön yüzde artırma yapıyoruz. Arka yüzde ilmeklerin tamamını haroşa olarak örüyoruz. Düz olarak örüyoruz. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bakın tekrar ön yüzdeyim. Yine ön yüzde artırmalara devam edeceğim. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen artırmamı yaptım. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmek var. Yine artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Böylece 11 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyoruz, arka yüzdeyiz. Arka yüzde artırma yapmayacağım. 11 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi tekrar geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Artırmalara devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen artırmamı yapıyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmek kaldı. Hemen bu kenara da artırmamı yapıyorum ve kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Böylece 13 ilmeğimiz oldu. Artırma işlemi böyle yapılıyor. Şimdi geri döneceğiz. Arka yüzde ilmeklerimizi öreceğiz normal. Ön yüzde tekrardan 2 ilmek öreceğiz, artıracağız. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz, artıracağız. Hanımlar, biz bu artırma işlemine toplamda şişimizde 27 ilmek olana kadar devam edeceğiz. Çünkü patiğimizi 27 ilmekle öreceğiz. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım gelelim, ardından model kurulumunu yapacağız. Evet hanımlar, 27 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Arka yüzde yine ilmeklerimi haroşa ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz. Artık artırma yapmayacağız. 27 ilmek olarak patiğimizi örmeye devam edeceğiz. Şimdi kalem ipimi ekleyeceğim. İp geçişi olduğu için bu defa şu ilk ilmeğimi örerek başlıyorum. İlmeklerimizin hepsini hanımlar sıra sonuna kadar normal ön yüzdeyim düz olarak öreceğim. Bu aşamada ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Patiğimiz sökülmesin diye hemen şu krem ipimin ucunu şurada kendine bağladım. Ön yüzdeyim. İlmeklerimi
düz olarak sıra sonuna kadar öreceğim. Mor ipimiz beklesin. Model kurulumu yaparken yine mor ipi kullanacağız. Şimdilik krem ipimizle devam ediyoruz. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde ilmeklerimi sırasıyla ters olarak örüyorum. Ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde 2 sıra ilmeklerimizi örüyoruz hanımlar. Ön yüzde model kurulumuna başlayacağız. Yine sonuncu ilmeğimi de ters olarak ördüm. Geri dönüyoruz. Ön yüzdeyiz hanımlar. Modele başlayacağız. Bu modelimiz 5 sırada yapılıyor hanımlar. 5 sıralık bir model. Ön yüzde modelimizde birinci sıradayız hanımlar. Öncelikle kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi örüyorum. Ardından şu mor ipimi ilmek arasından geçirerek aldım. Ön yüzde bıraktım. Bakın mor ipim ön yüzde bekliyor. Mor ipi kaydırarak götüreceğiz. Buraya 5 ilmek krem ipimle düz öreceğim şimdi. Bakın 3 ilmek oldu. 4, 5. Ardından mor ipimi alıyorum. Bu defa arkada bıraktım. İplerimizi çok sıkı tutmayalım hanımlar. Burada hafif esnek bırakalım böyle. Çünkü buralar toplanacak daha sonra. Toplanırken model düzgün düşsün diye. Morumu arkada bıraktım. Hemen yanına bir tane krem örüyorum. Model arasında bakın birer tane krem ilmeğimiz var. Tekrardan mor ipimi alıyorum. Ön yüzde şöyle bıraktım. İkinci modelim için 5 ilmek öreceğim. 3, 4, 5. Yeniden mor ipimi ilmek arasından geçirerek arkada bırakıyorum. Yanına bir tane krem ördüm. Tekrar morumu öne getiriyorum. Üçüncü modelim için 5 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Yine mor ipimi arkada bıraktım. İlmek arasından geçirerek araya bir ilmek örüyorum. Dördüncü ve sonuncu modelim için son kez mor ipimi öne getiriyorum. 5 ilmek düz örüyorum. Ardından yine mor ipimi ilmek arasından geçirerek arkada bıraktım. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Ön yüzde hanımlar bakın birinci sıramızı tamamladık. Şöyle baktığımız anda bu iplerimizi, mor iplerimizi hanımlar burada gevşek bir şekilde bıraktım. Hani dediğim gibi bu ipler daha sonrasında toplanacak. Toplanırken gergin bir görüntü oluşmasın diye. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde modelde ikinci sıradayız. Kenar ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimi ters ördüm. Bu defa yine ilmek arasından geçirerek şöyle mor ipimi ön yüzde bıraktım. Şimdi 5 ilmek ters öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Ve tekrar mor ipimi alıyorum. Şöyle arkada bırakıyorum. Ön yüzde 2 tane mor ipimiz oldu şu anda bu modelde. Araya bir ilmek ters ördüm. Tekrardan mor ipimi öne doğru çıkarıyorum. 5 ilmek ters öreceğim. 2, 3, 4, 5. Yeniden mor ipimi alıyorum. İlmek arasından geçirerek arkada bıraktım. Bakın burada da 2 tane mor ip oldu. Hemen bir ilmek ters ördükten sonra morumu yine öne doğru çıkarttım. 5 ilmek ters örüyorum. 3, 4, 5. Yeniden mor ipimi kendime doğru aldım. Araya bir ilmek ters örüyorum. Tekrardan moru öne doğru getirdim. Sonuncu modelim için. 5 ilmek ters örüyorum. 3, 4, 5. Ve son kez mor ipimi aldım. Arka yüzde bıraktım. Kalan 2 ilmeğimi ters örüyorum. Şimdi geri döndük hanımlar, ön yüzdeyiz. Şöyle baktığımız anda burada ikişer tane ip görüntüsü oluştu. Modelde ön yüzdeyiz. Aynı işlemi tekrar edeceğiz hanımlar. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Yeniden mor ipimi öne doğru getiriyorum. 5 ilmek öreceğim. 2, 3, 4, 5. Tekrar mor ipimi arkada bıraktım. Araya bir ilmek örüyorum. Bu defa hanımlar burada bakın 3 tane mor ipimiz oluştu. Kenarda 3 tane mor ipimiz oluştu. Şimdi devam ediyorum. Yine morumu öne doğru aldım. 5 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar mor aradan çıkararak şöyle arkada bıraktım. Araya bir ilmek örüyorum. Yeniden moru getirdim kendine doğru. 5 ilmek öreceğim. Yine moru arkada bıraktım. Bir ilmek örüyorum. Tekrar öne getirdim. 5 ilmek örüyorum.
4, 5 ve aradan çıkartarak moru yine arkada bırakıyorum. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Böylece hanımlar bakın 3 tane ip oldu. Burada 4 ip görüntüsü olacak. Şimdi arka yüzde 4. sıradayız. Aynı işleme tekrar devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi alıyorum. 2. ilmeğimi ördüm. Bu aşamada hemen mor ipimi alıp şöyle önde bırakıyorum. Ön yüzde 5 ilmek ters öreceğim. Ön yüzde düz, arka yüzde ters örüyoruz ilmeklerimizi. 5 ters ördüm. Morumu kendime doğru alıyorum. 1 ilmek ters ördüm. Tekrar moru ön yüzde bıraktım. Bakın burada 4 tane ip görüntüsü oldu hanımlar şu ilk modelde. Yeniden 5 ilmek ters öreceğim. 2, 3, 4, 5. Morumu alıyorum. Arkada bırakıyorum. Yani kendimden tarafta. 1 ilmek ters örüyorum. Yeniden moru aldım. Ön yüze bıraktım. 5 ilmek ters öreceğim. 3, 4, 5. Tekrardan moru arka yüzde bıraktım. 1 ilmek ters ördüm. Yeniden moru ön yüzde bırakıyorum. 5 ilmek ters örüyorum. 3, 4, 5 ve moru tekrar kendime doğru aldım. Kenardaki 2 ilmeğimi ters örüyorum. Arka yüzde 4. sırayı tamamladık hanımlar. Gördüğünüz gibi bakın buralarda 4'er tane ipimiz oluştu. Şöyle bakın açık açık biraz açayım. Burada hanımlar gördüğünüz gibi bu şekilde 4'er tane ipimiz oluştu. Şimdi bu iplerimizi toplayacağız hanımlar. Modelimizi şekillendireceğiz. Bakın mor iplerimi dikkat edin hanımlar. Şöyle gayet açık bıraktım. Şöyle. Bakın alttan şu şekilde ipler gayet görünüyor. Şuradan bakınca bakın buna dikkat edin. Bu tarz modellerde genelde hanımlar yazıyorlar. Bizim model sizinki gibi olmadı, tutmadı diye. Sebebi bu hanımlar, ipleri biraz esnek bırakacağız. Şimdi modelde 5. ve sonuncu sıradayız. Hemen şurayı açayım tekrar. Bu sırada iplerimizi toplayacağız. Öncelikle kenar ilmeğimi alıyorum. 2. ilmeğimi örüyorum. Modelimizi 5 ilmek üzerine kurmuştuk. Bu 5 ilmekten şu ortanca ilmeği örerken ipler toplanacak. Bakın modelimin ilk 2 ilmeğini örüyorum. Ortadaki ilmeği örerken şişimi bakın iplerin altından geçirerek şöyle çıkarttım. Ortadaki krem ilmeğimi alıyorum. Bu iplerin altından geçirerek şöyle üste çıkarttım. Bakın ilk desenimizi oluşturduk. Bu ilmeğimi mor ipim ile düz olarak örüyorum. Bu şekilde bakın ilk desenimizi yaptık. Şimdi model aralarında 5'er tane kremimiz var. 2, 3, 4, 5. Yani ikinci modelimizin ortadaki ilmeğine geldik. Yine şişimi şöyle alttan iplerin altından çıkartarak ortadaki ilmeğimi şişime aldım. Bu ilmeğimi şöyle yukarı doğru tekrar çıkartıyorum. Bu 4 tane mor ilmeği topladık ve bu ilmeğimi mor ipim ile örüyorum. Yine model arasında 5 tane kremim var. 4, 5. Yine aynı şekilde alttan girerek şu ortanca ilmeğimi alıyorum. İplerin altından geçirerek şöyle üste çıkarttım. Ve bu ilmeğimi mor ile ördüm. 5 ilmeğimi düz örüyorum. Tekrardan iplerin altından geçirerek mor ilmeğimi aldım. Tekrar şöyle üste doğru çıkarttım. Ortadaki bir ilmeğimi düz örüyorum. Şişimde kalan 4 ilmeğimi de krem ipim ile düz örüyorum. 5. sıradan 5 sıradan oluşan modelimizin 5. sırasında böylece tamamladık hanımlar. Gördüğünüz gibi ilk modelimiz, ilk şeklimiz ortaya çıktı. Şimdi ilmeklerimizi arka yüzde ters, ön yüzde düz olacak şekilde 3 sıra krem ipimizle öreceğiz. Ardından ikinci modele geçeceğiz. Model kurulumunu ön yüzde başlatacağımız için mor ipimizi tekrardan kremin üzerinden atlatarak yakınlaştırarak götüreceğiz hanımlar. Bakın arka yüzdeyim. İlmeklerimin tamamını krem ipim ile ters örüyorum. Bu modelden sonraki ilk sıramız. Bakın şuraya kadar ördüm. Hemen mor ipim arkada uzun uzun kalmasın diye kremin üzerinden şöyle atlattım. Amaç ön yüze doğru yaklaştırmak. Çünkü ikinci modelimizi de yine aynı şekilde yapacağız. İpimizi ikide bir kırmayalım, eklemeyelim diye bu şekilde ipimizi yaklaştırıyoruz. Mor ilmeklere gelince orada hanımlar bakın tekrardan mor ipimi kremin üzerinden atlatarak yakınlaştırdım. İlmeklerimin hepsini arka yüzde ters olarak ördüm hanımlar. Bu böyle. Şimdi ilk sırayı ördük. Şimdi ikinci sıradayız. Mor ipimiz burada bekleyecek. Çünkü diğer ikinci modeli yaparken yine aynı ipi kullanacağız. Şimdi yapacağımız işlem şu. İlmeklerimizi hanımlar sıra sonuna kadar şöyle ilmeğimi yarım almışım düzelteyim.
Sıra sonuna kadar krem ipimiz ile düz olarak örelim. Arka yüzde de ilmeklerimizi yine krem ipimizle ters olarak örelim. Tekrar ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde ilmeklerimi ördüm. Yani modelden sonra 3 sıra örmüş olduk. Hemen ikinci modele geçeceğiz hanımlar. Her 3 sırada bir yeni model kuruluşunu yapacağız. İlk modelimizi nasıl yaptıysak ikinciyi de aynı şekilde yapacağız. Kafanız karışmasın diye ilk sırasını hemen göstereyim sizlere. İlk modeli yaparken kenar ilmeğimizi almıştık. İkinci ilmeğimizi düz olarak örmüştük. Alttan mor ipimi alıyorum. Ön yüzde bıraktım. 5 ilmek düz öreceğim. 3, 4, 5. Yine morumu arkada bırakıyorum. Araya bir ilmek örüyorum. Bakın alttaki modelin aynısını yapıyoruz. Tekrardan morumu öne aldım. 5 ilmek düz örüyorum. Yeniden morumu arkaya aldım. Yanına bir ilmek düz örüyorum. Tekrardan moru ön yüze aldım. 5 ilmek öreceğim. 4, 5. Morumu arkaya aldım. Bir ilmek düz örüyorum. Tekrardan morumu kendime doğru aldım. 5 ilmek örüyorum. Moru arkaya doğru aldım. 2 ilmek örüyorum. Yine ön yüzde bir tane mor ipimiz oluştu. Biz bu işlemi hanımlar burada 4 tane mor ip olana kadar devam ediyoruz. 5. sırada da ilk modelde yaptığımız gibi iplerimizi topluyoruz, desenimizi oluşturuyoruz. Bu şekilde hanımlar aynı şekilde ikinci modelimizi yapacağız. İkinci modelden sonra yine ilk modelle ikinci model arasında olduğu gibi 3 sıra ilmekleri krem ipimizle öreceğiz. Ardından 3. modele başlayacağız. 3. modelimizde bitirdikten sonra yine 3 sıra ilmeklerimizi krem ipimiz ile örelim gelelim hanımlar. Ardından şu bilek bölümünü birlikte yapalım. Evet hanımlar, ben toplamda 3 tane modelimi yaptım. 3. modelimden sonra arka yüzde ters, ön yüzde düz olacak şekilde 3 sıra ilmeklerimi ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. Tekrar bakın mor ipimi arkadan getirdim. İlmeklerimizi artık mor ile öreceğiz hanımlar. Krem ipimi keseceğim. Bu bölüme şuraya haroşa örgü uygulaması yapacağız hanımlar. Yine 27 ilmek ile haroşalarımızı öreceğiz. Şuraya ilk 2 ilmeğimi ördükten hemen sonra yine krem ipimi keseceğim. Çünkü krem ile devam etmeyeceğiz artık. Şöyle kremi çekiyorum. İpimi kestim. Patiğimi sökülmesin diye kremimin ucunu şurada mor ipime bağlıyorum. İlmeklerimizin tamamını haroşa olacak şekilde öreceğiz hanımlar. Sıra sonuna kadar haroşa olacak şekilde ilmeklerimizi öreceğiz öncelikle. Yani düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum ben. İpimi alttan getireyim. Sonuncu ilmeğimi ördüm. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Haroşa düşmesi için yine kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve ilmeklerimi yine düz olarak örüyorum. Bu şekilde haroşa düşüyor örgümüz. Artık patiğimizin devamında tamamen haroşa örgü yapacağız. Sadece modelli kısımda ön yüzde düz, arka yüzde ters örmüştük ilmeklerimizi. Kalan bölümlerin tamamında haroşa örgü yapacağız hanımlar. Sonuncu ilmeğimi yine ördüm. Şöyle baktığımızda burada bir diş haroşamız oluştu. Bilek kesimini yapabilmek için burada 2 diş haroşamızın olması gerekiyor. Şimdi tekrar ön yüzde düz, arka yüzde yine düz olacak şekilde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm. Gördüğünüz gibi bakın burada 2 diş haroşamız oluştu. Mezura ile bu aşamada hemen ölçüyü vereyim. Bilek bölümüne kadar hanımlar şöyle burundan itibaren sıfırlayarak ölçüyorum. 12 santim. Hemen en ölçüsünü de şöyle vereyim. Şu kenarlardan biraz toplandı. Burası da hanımlar şöyle baktığımız anda 9,5 santime yakın, bu kadar. Eni de böyle. Şimdi bilek kesimini yapacağız hanımlar. 27 ilmeğimiz vardı. Önce sağ kenardan 9 ilmeğimi öreceğim. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 9 ilmek. 3 ilmek oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi orta bölümden 9 ilmek keseceğim. Yani şu bölüm için 9 ilmek keseceğim hanımlar. İlmekleri ikişer ikişer toplayarak kesimimi yapacağım. Şu birinci ilmeğim, 2, 3, çok sıkı bir kesim yapmayalım. 4, 5, 6,
7, 8 ve 9. 9 ilmek kestim. Burada 9 ilmek ördük. Aradan 9 ilmek kestik. Şimdi bu sol tarafta da 3, 6, 9 ilmeğimiz kaldı. Önce hanımlar patiğimizin şu sol kenarını yapacağız. Bu sağ taraftaki ilmekler burada beklesin. Şimdi ilk ilmeği yine aldık. Buradaki 9 ilmeğimi sıra sonuna kadar yine örüyorum. Sol kenardaki ilmeklerimizi örüyoruz hanımlar. Şimdi tekrar geri döndüm. Arka yüzdeyim, yine buradaki 9 ilmeğimi öreceğim. Şimdi tekrar geri dönüyoruz. 9 ilmekli hanımlar, burada bir diş haroşamız oluştu. Şöyle baktığımızda burada 3 diş haroşa var ama ilk ikisini ön bölümde yapmıştık. Onu saymayacağız. Ondan hariç bir diş haroşa oldu. Şimdi burada toplam 4 diş haroşamız olana kadar 9 ilmeğimizi, 4 diş haroşa olana kadar 9 ilmeğimizi örelim gelelim, ardından artırmalara başlayacağız. Evet hanımlar, ilk 2 diş haroşamız hariç bakın şurada 4 diş haroşamız oluştu. Şimdi bu bilek bölümünden, yani şu bölümden artırmaları yapacağız. Şöyle ki kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir öndeki ilmeğimi şu ön kısmına, bakın haroşa kısmına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi ördüm. Bakın artırmamı yaptım. Kalan ilmeklerimi normal haroşa örüyorum. Şişimizde böylece bir artırma yaptık. 10 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri döndüm, arka yüzdeyim. Arka yüzde artırma yapmıyoruz. İlmeklerimizin tamamını haroşa örüyoruz. Artırma işlemini sadece ön yüzde yapıyoruz hanımlar. Şimdi tekrar geri döndüm. Yeniden ön yüzdeyiz. Yine ilk ilmeğimi aldım. Öndeki ilmeğimin bakın şu ön kısmına, şuraya haroşa kısmına girerek buradan aldığım ilmeğimi örüyorum. Şimdi kalan diğer ilmeklerimi yine haroşa öreceğim. Böylece 11 ilmeğimiz oldu. Tekrar arka yüze döndüm. Arka yüzde ilmeklerimizi normal örüyorum. Artırma yapmadan. Tekrar geri döndük hanımlar. Ön yüzdeyiz. Yine ilk ilmeğimi aldım. Öndeki ilmeğimin ön kısmına girerek buradan aldığım ilmeğimi de örüyorum. Diğer ilmeklerim düz örülüyor. Böylece 12 ilmeğimiz oldu. 14 olana kadar artıracağız hanımlar. Arka yüzdeyim. Tekrar arka yüzde ilmeklerimi normal haroşa olarak örüyorum. Yeniden geri döndük, ön yüzdeyiz. İlk ilmeğimi aldım. Öndeki ilmeğimin haroşa kısmına girerek buradan aldığım ilmeğimi de örüyorum. Diğer ilmeklerim normal örülüyor. 13 ilmeğimiz oldu hanımlar şimdi. Tekrar geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde yine ilmeklerimi haroşa olarak öreceğim. Ön yüzde son kez artırmamızı yapacağız. 14 ilmeğimiz olacak. Sonrasında 14 ilmekle haroşalarımızı örmeye devam edeceğiz. Artırma yapmayacağız. Tekrar geri döndüm. Ön yüzdeyim hanımlar. Son kez artırmamı yapacağım. İlk ilmeğimi aldım. Öndeki ilmeğimin şu haroşa kısmına giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de yine düz ördüm. Diğer ilmeklerimi düz örüyorum. Şişimizde 14 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzdeyiz. Yine arka yüzde ilmeklerimizin tamamını haroşa olarak öreceğiz. Normal haroşa örgü olduğu için hızlıca örüyorum hanımlar. Artık artırma yapmayacağız. 14 ilmekle örmeye devam edeceğiz. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Hanımlar, bu şekilde 14 ilmek olarak haroşalara devam edeceğiz. Ben bu patiğimin yan bölümüne, yani şuraya, bu ilk 2 diş haroşamız hariç, çünkü ön bölümdeki haroşalarımız da onlar. Diğerlerini şöyle sırayla sayacak olursak 15 diş haroşa yaptım. Bakalım şu anda kaç diş haroşamız olmuş. Şu ikisini saymıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diş haroşam olmuş. Ben burayı hanımlar 15 diş haroşaya tamamlayacağım, geleceğim. Ardından sizlere tekrar ölçüyü vereceğim. Ona göre siz ayarlamayı yaparsınız. Şimdi bu haroşalarımızı 14 ilmek ile örelim, gelelim. Evet hanımlar, buraya 15 sıra haroşamı ördüm, geldim. Şu ilk 2 ilmekten hariç toplam 15 diş haroşam var. Bu aşamada sizlere şöyle boy uzunluğunu baştan sona vereyim. Ona göre patiğinizi ayarlayın. Şöyle burundan başlayarak bakın sıfırlıyorum mezuramı buruna.
Boy ölçüsünü veriyorum. 19,5 santim olarak yapmışım hanımlar. Bakın tekrardan 19,5 santim. Boyumuz bu. Şimdi ön yüzde ilmeklerimi keseceğim. İkişer ikişer toplayarak ilmeklerimi keseceğim hanımlar. Sıkı bir kesim yapmayalım burada. Biraz esnek, gevşek bir kesim yapalım. Çünkü patiğimizin arka topuk bölümünü örerken bu kesim yaptığımız ilmek yerlerinden ilmekler çıkartarak öreceğiz topuğu. Bu nedenle gevşek bir kesim yapmamızda fayda var. Gevşek bir şekilde gördüğünüz gibi ilmeklerimi kesiyorum. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da yine kestim. En son şuraya bir tane bir zincir atacağım hanımlar. İpimin ucunda şöyle bir düğüm atacak kadar bir ip kaldı. Şöyle kesiyorum. Sol kenarı bitirdik. Şimdi sağ kenara başlayacağız. En son ön yüzde örmüştük. Şimdi geri döneceğiz. Arka yüzde başlatacağız hanımlar. Diğer sol kenarı nasıl yaptıysak sağ kenarı da aynı şekilde yapacağız. Hemen ilk ilmeğimi ördükten sonra ipimin ucunu şöyle arka yüze doğru aradan geçirerek alıyorum. İkinci ilmeğimi de ördükten sonra burası açılmasın, sökülmesin diye şöyle arka yüze bağlayacağım. İpimin ucunu ana ipime bağlıyorum hanımlar. Şöyle 2 tane düğüm atacağım buraya. Şimdi buradaki 9 ilmek üzerinden haroşalarımızı örmeye devam edeceğiz. Bu şekilde. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Ön yüzde hanımlar şu ilk 2 diş haroşayı saymıyoruz yine. Bakın burada bir diş haroşa oldu. Diğer sol kenarda olduğu gibi burada da toplam 4 diş haroşamız olana kadar 9 ilmeğimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, bakın buraya da yine 4 diş haroşamı 9 ilmeğimle ördüm. Tekrar artırmaları yapacağız. Bu bilek bölümünden artırılacak. Bu sağ kenarın artırması şöyle oluyor hanımlar. Bakın ön yüzdeyim. Burada da son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son bir ilmek kaldı. Bu aşamada en son ördüğüm ilmeği şu haroşa kısmına, ön kısmına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi normal düz örüyorum ve sonuncu ilmeğimi de yine örüyorum. Böylece artırmamızı yaptık. 10 ilmeğimiz oldu. Arka yüzdeyiz. Yine arka yüzde artırma yapmıyoruz. İlmeklerin tamamını haroşa örüyoruz. Tekrardan ön yüze geldik hanımlar. Yine son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın son bir ilmek kaldı. Burada en son ördüğüm ilmeğin şu haroşa kısmına, ön kısmına giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Sonuncu ilmeğimi de düz örüyorum. Şimdi de 11 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Yine arka yüzde ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Geri döndük hanımlar. Ön yüzdeyiz. Yine son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Yine bakın son bir ilmeğim kaldı. En son ördüğüm ilmeğin şu haroşa kısmına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi örüyorum. Sonuncu ilmeğimi yine düz örüyorum. Böylece hanımlar şişimizde bu aşamada 12 ilmeğimiz oldu. Tekrar arka yüzdeyim. Arka yüzde ilmeklerimin hepsini haroşa olarak örüyorum. Yine sol kenarda 14 ilmek olana kadar artırmıştık. Burada da 14 olana kadar artıracağız. Sağ ve sol kenardaki sayılar birbirine eşit olacak. Yine ön yüzdeyim. Tekrar son bir ilmeğim kalana kadar örüyorum. Bu şekilde. Bakın son bir ilmek kaldı. En son ördüğüm ilmeğin şu ön bölümüne girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum ve sonuncu ilmeğim düz örülüyor. 13 ilmeğimiz oldu hanımlar. Arka yüzde 13 ilmeğimin tamamını normal haroşa olarak öreceğim. Tekrar ön yüzdeyiz. Son kez artırmamızı yapacağız. Son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son bir ilmek kaldı. Yine burada da en son ördüğüm ilmeğin ön bölümüne giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kenar ilmeğimi de yine düz örüyorum. Hanımlar şişimizde şu anda 14 ilmek oldu. Artık artırma yapmayacağız.
15 ilmek, 14 ilmekli haroşalarımızı öreceğiz. Ben bu sol kenara toplamda şu ilk 2 diş haroşa hariç 15 diş haroşa örmüştüm. Buraya da yine 15 diş haroşamı öreceğim 14 ilmek üzerinden. Şimdi hep birlikte sol kenar ile aynı sayılarda sağ kenarımızı tamamlayalım gelelim hanımlar. Ardından patiğimizin bu yan bölümlerine birlikte geçeceğiz. Evet hanımlar, buraya da tamı tamına 15 diş haroşamı ördüm geldim. 15 diş haroşamı ördükten sonra hanımlar tekrar ön yüzde ilmeklerimi ördüm. Çünkü burada arka yüzde kesim yapacağız. Kesim yaptıktan sonra ipimizin bu kenarda kalması gerekiyor çünkü. Tekrardan diğer tarafta olduğu gibi burada da ilmeklerimi ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Yine gevşek bir kesim yapalım hanımlar. Arka bölümde buralardan ilmekler çıkaracağız çünkü kesim yerlerinde bakın ilmek yerleri görünüyor. Buralardan ilmekler çıkaracağız. Rahat ilmek çıkartabilelim diye gevşek bir kesim yapıyoruz burada. Şöyle sırasıyla ilmeklerimi kesiyorum. Bakın son bir ilmek kaldı. Buraya da şöyle sıkıca 2 düğüm atıyorum ve ipimi kesiyorum. Evet hanımlar, patiğimizin üst bölümünü bitirdik. Şimdi videonun başında da söylediğim gibi misinalı şişle de yapabileceğiniz bir bölüm burası. Fakat ben şöyle yardımcı şişlerimi de kullanacağım. Bu şöyle ön yüzde şu kenardan itibaren yanlardan ilmekler çıkaracağız. Şurada düğüm atacak kadar bir bırakalım demiştim. Oraya tekrar mor ipimi bağlıyorum hanımlar. Buralara kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkartacağız. Şöyle ki hemen ilk kenar ilmek elim şurada. İlmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum. Sırasıyla bakın hanımlar. Kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyoruz. Bakın sıradaki kenar ilmek yerine girerek birer birer ilmeklerimi çıkartıyorum. Sayalım 3, 6, 9 ilmeğimiz olmuş. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Son kenar ilmek yerine giriyorum. Buruna kadar çıkarttım. 41. Buradan 41 ilmek çıkarttım. Patiğimizin burnuna 7 ilmek olarak başlamıştık. 7 ilmek olarak başladığım yerden 7 ilmek çıkaracağım. Bunu da bir diğer şişime takacağım hanımlar. 41 ilmek sağ kenardan çıkarttık. Şu ilk başlangıç yerlerine girerek kenarı biraz sık olduğu için tığ yardımı ile ilmek çıkarttım. Sırasıyla bu başlangıç yerlerine girerek ilmek çıkartıyoruz hanımlar. Bakın 2 ilmek oldu. Burun kısmından 3, 4, 5, 6 ve son kenar ilmek yerine girerek bir ilmek de buradan çıkarttım 7. 7 ilmek başladığımız yerden 7 ilmek çıkarttık. Şimdi bir diğer kenara geldik. Buraya da bir diğer şimle ilmek çıkaracağım. Karşı taraftan 41 ilmek çıkartmıştım. Buradan da 41 çıkaracağım. Karşıdan kaç ilmek çıktıysa onun karşısından da aynı sayıda ilmek çıkması gerekiyor. Bakın sırasıyla kenar ilmek yerlerine girerek buradan da yine ilmeklerimi çıkartıyorum. 4 ilmeğim oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Krem bölümlere geldim. Şu 11. ilmeğim. Şu 12. Aynı şekilde hanımla bakın 12 ilmek çıkarttık. Sıra sonuna kadar buradan da 41 adet ilmek çıkartalım gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar buradan da toplam 41 adet ilmek çıkarttım. Şimdi geri dönüyoruz. Bu bölümlerde haroşa örgü uygulaması yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimin tamamını normal düz olarak yani haroşa olarak öreceğim. Bu bölümleri artık haroşa olarak öreceğiz hanımlar. Diğer uca kadar öreceğiz. Bu şekilde haroşalarımızı elde edeceğiz. Hepsini düz olarak örüyorum.
Devam ediyorum yine. Bakın buradaki ilmeklerimizi ördük hanımlar. Şimdi burun kısmındaki 7 ilmeğime geldi. Şimdi bunları da yine düz öreceğim. Haroşamıza devam ediyoruz. Sonra bir diğer şişime geçiyorum. Yine buradaki ilmeklerimi de haroşa yani düz olarak öreceğim. Bu şekilde sıra sonuna kadar öreceğim hanımlar. Bu şekilde hanımlar burada bir diş haroşamız oluştu. Düğümüne doğru kaçmış, arkaya doğru aldım. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Hanımlar şöyle baktığımızda şu kenarda bir diş haroşamız oluştu. Haroşalara devam edeceğiz. Ta ki bu bölümde bakın 1, 2, 3, 4 diş haroşa olana kadar ilk dişini yaptık. Diğer uca kadar yine ilmekleri öreceğiz. Ardından yine geri döneceğiz. Arka yüze de ilmekleri düz öreceğiz. Bu şekilde toplamda burada 4 diş haroşa olana kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte şu kenarlarımızı 4 diş haroşa olana kadar örelim, gelelim. Ardından birlikte tabanımıza geçeceğiz. Evet hanımlar, ben patiğimizin şu kenarlarında toplam 4 diş haroşam olana kadar bu bölümü ördüm, geldim. Şimdi taban kesimine başlayacağız. Öncesinde burun kısmından başlayacağız hanımlar. Öncelikle bu ilk şişimdeki 41 ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum, yani düz olarak. Burun kısmına geldiğimizde de tabanımıza geçiş yapacağız zaten. İlmeklerimi sırasıyla düz olarak örüyorum. Evet hanımlar, bakın burun kısmına geldik. Burada 7 ilmeğimiz vardı. Şimdi bu 7 ilmeğimi de yine öreceğim. Bakın bu 7 ilmeğimi ördüm. Ardından hemen yanındaki şişten bir ilmek örerek orta kısma ekliyorum. Ortada 8 ilmek oldu. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Bu aşamada ipimiz hep karşı tarafta olacak ve ilk ilmeğimizi örmeden alacağız. Şimdi orta kısımda 8 ilmeğimiz oldu. 8 ilmeğimizi örüyoruz. Ve hemen yanındaki şişten bir ilmek daha örerek ortaya ekledim. Orta kısımda böylece 9 ilmek oldu. Bu orta bölümde toplamda 15 ilmek olana kadar bu işleme devam edeceğiz. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Ortadaki 9 ilmeğimi öncelikle öreceğim. Ardından hemen yanındaki şişten bir ilmek örerek ortaya ekledim. Orta kısımda 10 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Ortadaki 10 ilmeğimi öreceğim. Ardından hemen yanındaki şişten bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 11 ilmek oldu. Geri dönüyorum hanımlar. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Orta kısımdaki 11 ilmeğimi öreceğim öncelikle. Ardından hemen yanındaki şişten bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 12 ilmek oldu. Tekrar geri döndüm. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi sırasıyla haroşa örüyorum. İlmeklerimi ördüm. Hemen yanındaki şişten bir ilmek orta kısma ekledim. Böylece 13 ilmek oldu. Dediğim gibi 15 olana kadar bu işleme devam edeceğiz. Tekrar ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Taban bölümdeki 13 ilmeğimi öreceğim. Ardından hemen yanındaki şişten bir ilmek örerek ortaya ekledim. Orta kısımda 14 ilmek oldu.
Geri dönüyorum hanımlar. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ortadaki 14 ilmeğimi öreceğim. Ve son kez yanındaki şişten bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 15 ilmek oldu. Şimdi geri dönüyorum. Artık patiğimizin bu tabanını 15 ilmek olarak örmeye devam edeceğiz hanımlar. Kesimler başlayacak. Bu aşamada yine ipimiz karşı tarafta olacak ve ilk ilmeğimizi örmeden alacağız. Şimdi tabanımda son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Yani ilk 14 ilmeğimi öreceğim. 15. ilmeğimde kesim yapacağım. Bakın tabanımızda son bir ilmek kalana kadar ördük. Yani 14 ilmek ördük. 15. ilmeği örerken şişimizden de bir ilmek alıyoruz. İkisini keserek örüyoruz. Tekrar geri döndüm. Arka yüzdeyim hanımlar. Bu aşamada yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yeniden 14 ilmeğimi öreceğim. Yani tabanımda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Sonuncu ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alarak kesimimi yapacağım. Bakın sonuncu ilmeğime geldim. Şişimden de bir ilmek alıyorum ve ikisini keserek örüyorum. Kesimden sonra yine geri dönüyoruz. Aynı işleme devam edeceğiz hanımlar. Patiğimizin tabanını 15 ilmek üzerinden bu şekilde yapacağız. Yine devam ediyorum. 14 ilmeğimi öreceğim. Bakın tabanımızda yine bir ilmek kaldı. Bu ilmeği örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Kesimden sonra tekrar geri döndüm. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Tabanda son bir ilmek kalana kadar ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Buradaki sonuncu ilmeğimi örerken hemen şişimden de bir ilmek alarak ikisini keserek örüyorum. Kesimden sonra tekrar geri dönüyoruz hanımlar. Aynı işleme devam edeceğiz. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol taraftaki şuralardaki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Kesim sonunda şişimizde sadece tabanda kullandığımız 15 ilmeğimiz kalacak. Şimdi hep birlikte patiğimizin tabanını sizlere tarif ettiğim gibi 15 ilmek üzerinden örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin tabanını ördüm ve geldim. Yan şişlerdeki ilmeklerim bitti. Burada sadece tabanımda kullandığım 15 ilmeğim kaldı. Şimdi 15 ilmek üzerinden patiğimizin şu arka bölümünü yapacağız hanımlar. Yine haroşa örgüye devam ediyoruz. Tekrar ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Bu son 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Şişimde 14 ilmek kaldı. Bakın buralarda kenar ilmek yerleri var. Buradaki ilk kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum. Tekrar 15 ilmeğim oluyor. İlmek çıkarttıktan sonra geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim hanımlar. Bakın son 2 ilmeğimiz kaldı. Bu ikisini keserek örüyorum. Şimdi bu yan taraftan ilmek çıkaracağız. Şöyle arkadan girerek şöyle ilmek çıkartabiliriz. Bu şekilde zorlanıyorsanız da sağ kenardan ilmek çıkartırken şöyle geri dönün, ön yüzde. Bakın buradaki ilk kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek bir ilmek çıkartabilirsiniz. Tekrar 15 ilmeğimiz oldu. Bu şekilde hem patiğimizin arka bölümünü örüyoruz hem de bu arka bölümü şu kenarlara, bu yanlara eklemiş oluyoruz. Yeniden devam ediyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar yine ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Bakın yine son 2 ilmeğimi kestim. Ve bir sonraki sıradaki kenar ilmeklerimiz şurada. Buraya gelerek bir ilmek çıkartıyorum. Yeniden geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Hanımlar, son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeği kesiyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkartıyoruz. Patiğimizin arkası bu şekilde yapılıyor. Bakın yine son 2 ilmeğim kaldı. Yine son 2 ilmeğimi kesiyorum. Bu sağ kenarda geri dönüyorum. Ön yüzde kolay ilmek çıkartabiliyorum çünkü. Bakın ön yüzdeyim. Hemen bir sonraki sık kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Patiğimizin arkası bu şekilde yapılıyor hanımlar. Biz bu işleme
şuraya ve şuraya gelene kadar, bakın burada son kenar ilmek yerlerine gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, son kenar ilmek yerlerine gelene kadar patiğimin arka bölümünü bu şekilde ördüm. Şimdi hanımlar kesme işlemi yapacağız. Yine ilmeklerimi ikişer ikişer toplayarak kesimimi gerçekleştireceğim. Yine çok sıkı bir kesim yapmayalım. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da kesiyorum. Kesimimizi tamamladık hanımlar. Şimdi ben patiğimin kenarına, burası daha sıkı, daha muntazam dursun diye kenar oyası gittim. Ters sık iğne yöntemi uyguladım. Hemen tığımı alacağım. Kenar oyamızı çünkü tığ ile yapacağız. Burada tümsek bir görüntü oluşmasın diye hemen dibine batarak hemen şurayı bir düzlüyorum. Şimdi ters sık iğne de geri geri giderek sık iğnemizi yapacağız. Bu ilk olduğu için buraya bir zincir çekiyorum. Sonra bir gerideki kenar ilmek yerine, bakın, ilmeğin iki kanadına birden batarak ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki iki ilmeği topluyorum. Yeniden bir gerideki kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden batarak ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki iki ilmeği topluyorum. Geri geri giderek ters sık iğne yöntemi yapıyoruz. Kenar oyamızı bu şekilde uyguluyoruz hanımlar. Normalde sık iğne yöntemiyle düzden gidilir ama bu ters sık iğne yöntemi. Burası daha sıkı ve sert oluyor, patik kenarı daha düzgün duruyor ayakta. Böyle tersten gidiyoruz. Hani dileyen buraya düz sık iğne yöntemiyle de yapabilir kenar oyasını. Bu tamamen artık zevkinize bağlı, ya da farklı teknikle kenar oyaları da uygulayabilirsiniz. Böyle geri geri giderek sık iğnemizi yapıyoruz hanımlar. Çok sıkmayalım, biraz esnek bırakalım hanımlar, ilmeğimizi gevşek bırakalım. Çok sıkarsak patik ayağımıza girmez, öyle de bir sorun yaşayabiliriz. Bu nedenle biraz esnek bırakarak elimizi şöyle kenar oyamızı yapalım. Bu şekilde. Hanımlar, bu işleme patiğimizin böyle çevresini dolanarak devam edeceğiz. İlk başladığımız yere kadar, yani buraya kadar kenar oyamızı yapacağız. Şimdi birlikte kenar oyamızı ilk başladığımız yere kadar tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, ilk başladığım yere kadar kenar oyamı yaptım geldim. En son buraya bir tane sıkı bir zincir çekiyorum ve ipimi artık kesiyorum. Hemen ipimizin ucunu gizleyeceğim. Patiğimizi manken ayağımıza giydirip bir bakalım nasıl olmuş. Şöyle ipimin ucunu, bakın, şu aralardan geçirerek güzelce gizliyorum. Bu gizleme işlemi çok önemli hanımlar. Patiğimizin içi dışı tertemiz görünsün. Zira ayağı giydikten sonra bu ipuçları görünürse çirkin bir görüntü oluşturur. Görünüş olarak patiğimiz şöyle hanımlar, bakın. Bu haroşa örgü olduğu için şöyle göstereyim. Bakın gayet esnek, ayağı sarıyor bu tarz modeller. Hemen şöyle manken ayağımı da aldım. Ayağımızı da bir güzel giydirelim. Bakalım, 5 yaş bilmeyen hanımlar için ve böyle ayakkabı tarzı patik seven hanımlar için çok iyi bir fikir diye düşünüyorum. Gayet de kolay, zevkli de bir yapılışı vardı. Ben çok severek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte patiğinizi beğenerek, severek yaparsınız. Evet hanımlar, patiğimizi ayağımıza giydirdim. Duruşumuz böyle. Gayet şık, güzel, hoş bir patik oldu. Şöyle model bu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.